Herkese merhaba. Bu videoda G72 komutunu kullanarak buradaki iç parçasının dış çapını işleyeceğiz. G72 komutu G71 gibi tornalama çevrimi olarak tanımını yapabiliriz. Hem dış çap hem de iç çap işlemede kullanılan bir komuttur. G71 Z ekseni boyunca kesme yapmak için kullanılırken G72 komutu X ekseni boyunca kesme yapmak için kullanılır. Yani çapı büyük ama Z mesafesi küçük olan parçalarda G71'in aksine G72 komutu tercih edilir. Program yazarken dikkat edilmesi gereken nokta, teknik resme baktığımızda parçanın sıfır noktası burada ise program ileriden başlayıp geriye doğru yazılmalıdır. Ama takım yine de alından başlayıp ileriye doğru kesmeye devam edecektir. Programı yazmaya başlayabiliriz. T02 02 İkinci takımı çağıralım. Sonrasında aynaya devir verelim. Burada tonalama yapacağından dolayı her pasoda çap değişecektir. Bu değişiklikte devrin de aynı şekilde değişmesi daha iyi olacağından G96 devir komutunu kullanıyoruz. Önce G50 ile devri limitleyelim. G50 S2000 aynı 2000 devri geçmesin. G96 S250 M4 buradaki S değeri kesme hızını ifade ediyor. M4 aynanın saat yönünün tersine dönmesi. Bu komutu takımın yönüne göre seçiyoruz. Sağ takım veya sol takım. Soğutma suyunu açalım. M8 Şimdi takım parçaya yaklaştırabiliriz. G0 boşta hareket. X 152 Z1 parçamızın çapı 150. Daha öncesinden işlediğimizden dolayı. Burada yazdığımız değer önemli çünkü çevrim komutunun hangi çapta ve hangi Z konumunda başlayacağını belirliyoruz. Şimdi çevrim komutunu yazmaya başlayabiliriz. G72 W2 R1 G72 komutu iki satırdan oluşuyor. Her satırda belli değerleri girerek çevrimi yazıyoruz. Torna tezgahlarında U X'i ifade eder, W ise Z'yi ifade eder. İlk satırdaki W takımın Z mesafesindeki kaldıracağı talaş miktarı. Yani W2 yazdığınızda tezgah her pasoda 2 mm talaş kaldıracaktır. R geri çekilme mesafesi. Takım her pasadan sonra G1 hareketi ile R'de belirtilen değer kadar X ve Z'de hareket edecek. Sonrasında G0 hareketi ile başlangıca geri dönecektir. Bunun amacı takımın geri dönmesi esnasında parça yüzeyine sürtmesini engellemektir. İkinci satıra geçelim. G72 P30 Q40 Burada çevrimi hangi satırdan başlayıp hangi satırda biteceğini belirtiyoruz. U ve W ilk satırdan farklı olarak burada finish'e bırakmak istediğiniz paso miktarını belirliyoruz. Çapta bırakacağınız paso sayısını U harfi ile Z yani boyda bırakacağımız finish paso miktarını W ile belirliyoruz. U 0.2 W 0.2 bırakalım. F 0.25 F ilerleme değeri F 0.25 mm bölü devir bir devirde takımın 0.25 mm hareket ediyor olmasını belirtiyor. Şimdi çevrimden sonra ilk satırda P'de yazdığımız numarayı belirliyoruz. N 30 P30 yazmıştık. N harfi satır numarasını ifade ediyordu. G0 Z eksi 16. Burada G0 yazmamızın nedeni takım her paso değeri için boyda hızlı hareket etmesini istiyoruz. Z eksi 16 çevrim başlangıcındaki Z noktasını belirliyoruz. Şimdi teknik resme göre nereyi işleyecek isek
Ona göre koordinatlara girebiliriz. Yani parçayı finish işler gibi programımızı yazabiliriz. Önce köşeye 1 mm pah kıralım. Buranın Z boyu 15 mm. 1 mm pah yapılacak. Bundan dolayı takımı Z-16'ya konumlandırdım. X ekseninde parçaya G1 ile yani kesme hareketiyle yaklaşıyorum. G1 X 150. Buradaki çapımız 150 mm idi. Ben takımı öncesinde 152'ye konumlandırdım. Sonrasında G1 hareketiyle takımı 150'ye yaklaştırdım. CNC tezgahlarında açılı hareket iki eksenin de aynı satıda yazılmasıyla oluyor. X 148 Z eksi 15. Buradaki pahı yapıyorum şu an. Pah ölçüsü 1 mm olduğundan dolayı yarı çapta 1 mm, tam çapta 2 mm, 150 eksi 2 148 ölçüsünü yazıyorum. Takımım burada şu an. Kesme işlemi devam ettiğinden dolayı tekrardan buraya G1 yazmama gerek yok. Şimdi doğrusal hareket ile aşağıya doğru kesme yapacağız. X 80. Buradaki çap ölçüsü 80 mm. Buradaki noktaya geldik. Teknik resme göre buradaki noktaya gideceğiz. Z eksi 2. Buradan geriye doğru hareket ettim. 2 mm pah olduğundan dolayı pah başlangıç noktasına geliyorum. X 76. Z 0. Pah ölçüsü 2 mm. Yarı çapta 2 mm, tam çapta 4 mm. 80 eksi 4, 76 ölçüsünü yazıyorum. Z ekseninde ise pah ölçüsü kadar hareket ediyorum. Z eksi 2'den Z 0'a takımı gönderdik. Pahın ölçüsü 2 mm olduğundan pah ölçüsü kadar hareket ettim. Parçanın G72 ile işlenecek kısmını bitiriyoruz. Çevrimde Q harfiyle belirttiğimiz değeri yine N harfiyle satırın başına yazıyorum. N 40. Q'yu 40 yazmıştık buraya. Z 2. Takımı parçadan çıkartıyoruz. Burada yapmış olduğumuz tezgaha G72 yazdığımızda P ve Q harfleriyle belirlenen satır arasını işliyoruz. G70 finish çevrim komutu. Burada bıraktığımız talaş miktarını alacağız. Tekrardan P30 Q40 yazıyorum. Bu iki değeri yazdığımızda tezgah buradaki satırlara geri dönerek finish işlemini gerçekleştiriyor. Tonalama işlemi bittikten sonra takımı geri çekiyoruz. G0 X 250 Z 100. Buradaki X ve Z ölçülerini tezgahınızın boyutuna göre ve tarattaki takımlara göre yazabilirsiniz. M5. Aynayı durduruyorum. M1. İsteğe bağlı durma. Tezgah bu komutu okuduğunda durmasını istiyorsak ayrıca kontrol paneli üzerindeki Optional Stop butonunu aktif etmelisiniz.